Merhaba. Bu yıl 5.sini düzenlediğimiz Mustafa Koç Spor Ödül Töreni'nde sizlerle birlikteyiz. 2017 yılından bu yana Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi İşbirliği ve Koç topluluğu himayesinde gerçekleştirdiğimiz törende bizi yine spor tutkusuna, saygı, dostluk ve mükemmellik gibi olimpik değerlere adanmış bir gece bekliyor. Heyecan dolu dakikalar bekliyor. Bakalım kazanan kim olacak? Türkiye'ye böyle bir ödül armağan etmek Mustafa Koç'un hayaliydi. Bu hayalin arkasında spora olan tutkusu, sporun iyileştirici ve birleştirici etkisine olan inancı yatıyordu. Hayatını tıpkı bir sporcu gibi iyiliğe, centilmenliğe ve hep daha iyisini yapmaya adamıştı. Bu gece hem onun anısını yaşatıyoruz hem de kişiliğinin önemli bir parçası olan olimpik değerleri. Hatırlayalım. Sınırsız düşünmeyi severdi. Ve derinlere bakmayı. Vicdanının sesinden uzaklaşmaz. Adaletin yolundan sapmazdı. Rüzgar nereden eserse esin, koşullar ne söylerse söylesin. Doğruların peşinden ayrılmazdı. Zorluklar karşısında asla geri adım atmadı. Hep daha iyisini aramaktan, daha fazlasını hedeflemekten vazgeçmedi. Belki de bu yüzden spor onun hayat kaynağıydı. Kişiliği olimpik değerlerin aynasıydı. Dostluk, mükemmellik ve saygı ruhunun bir parçasıydı. Güçle zarafeti, tevazu ile cesareti kişiliğinde buluşturdu. Ve milyonlarca insan onun hikayesinde esin kaynağını buldu. Gün geldi, sahip çıktığı değerler ödülümüz oldu. Mustafa Koç Spor Ödülü. Mustafa Koç'u sevgi ve saygıyla anıyoruz. Bildiğiniz gibi Mustafa Koç Spor Ödülleri her yıl sıra dışı sportif başarılarının yanı sıra olimpik değerlere bağlılıklarıyla da öne çıkan kişi veya kurumlara veriliyor. Bu ödülün anlamını Koç Holding Yönetim Kurulu üyesi ve Mustafa Koç Spor Ödülü Jüri Başkanı Karolin Koç'tan dinleyelim. Değerli izleyiciler, pandeminin devam eden etkileri sebebiyle bu yılda dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz Mustafa Koç Spor Ödülü töreninde bizleri yalnız bırakmadığınız için en samimi teşekkürlerimi sunarım. Sevgili Mustafa'yı anmak, onu Mustafa Koç yapan değerleri anımsamak, sporun dönüştürücü etkisine olan inancını ve bu yöndeki vizyonunu yaşatmak üzere bu yıl 5. kez bir aradayız. Bildiğiniz gibi son yıllarda tüm dünyayı zorlayan gelişmelere tanıklık ediyoruz. Küresel iklim krizi, afetler, jeopolitik belirsizlikler ve devam eden koronavirüs pandemisi hayatımızı olumsuz yönde etkileyen meselelerden sadece birkaçı. Bütün bu zorluklar karşısında bireyler ve kurumlar olarak gezegenimize ve tüm canlılara karşı sorumluluğumuzun artık daha da arttığını düşünüyorum. Bununla birlikte daha fazla sorumluluk alarak, seçimlerimizi farkındalıkla yaparak ve daha cesur kararlar vererek daha iyi bir geleceği birlikte inşa edebileceğimize yürekten inanıyorum. İşte tam da bu noktada sporcuların rolü çok önemli. Bilhassa elit performans gösteren olimpik sporcular. Toplumun ve özellikle de gençlerin en önemli rol modelleri. Bu yıl Tokyo 2020 Olimpiyat ve Paralimpik oyunlarında ülkemizi temsil eden 31 farklı branştan 194 sporcumuzu TİMOK resmi sponsoru olarak desteklemekten gurur duyduk. Bu vesileyle
Olimpiyatlarda bizi temsil eden tüm sporcularımızı içtenlikle tebrik ediyorum. Mustafa'nın da her zaman altını çizdiği gibi daha gelişmiş bir toplum ve daha iyi bir gelecek için sporun tabana yayılması oldukça kıymetli. Bu vizyonla sporun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, ülkemizin spor alanında gelişimi ve spor ile iç içe eğitim modelleri için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli misafirler, bizi kırmayıp bu akşamki yayınımıza mesajıyla katkı sağlayan değerli bir isme, sevgili Sergey Bubka'ya özel olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi uzun yıllar kırılmayan rekorların sahibi bir atlet olmanın ötesinde, ödülümüzün merkezinde yer alan olimpik değerlerin hayat bulmuş bir temsilcisi. Konuşmama son verirken Mustafa Koç Spor Ödülü'ne çok kıymetli katkılar sağlayan proje ortağımız Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, değerli jürimize ve seçici kurul üyelerimize, ayrıca bu ödülde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugüne kadar 5 değerli sporcumuz Mustafa Koç Spor Ödülü'nün sahibi oldu. 4'ü Tokyo 2020 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil etti. Hepimizi gururlandırdı. Sporcularımız bu yılki ödül töreni için yeniden bir araya geldi. Konuları olimpiyat deneyimleri ve olimpik değerlerdi. Hadi gelin bu keyifli sohbete biz de katılalım. İyi akşamlar herkese. Merhaba İlkeciğim. Merhaba. Merhaba herkese. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Tamam, Yasemin Hanım'la başlayalım. Ya İlke niye böyle yapıyorsun? O zaman Tağ'ın altın madalyası var. Önce Tağ'da. Tabii Gizem ablayla beraber bu ödülün ilk sahipleri biz olduk. Tabii tarihe geçtik bu anlamda. Gerçekten çok güzel bir gündü, çok güzel bir geceydi. Ya ben ödülün ilk verildiği zamanı televizyonlarda haberde görmüştüm. Gizem abla ve Tağ almıştı. Ve o zaman demiştim ya, ben bu ödülü almayı çok istiyorum. Bu ödül sadece başarılı sporcuya değil, altın madalya alan sporcuya veya madalyalı sporcuya verilmiyor. Olimpik değerlerine sahip olan sporculara verilen bir ödül. Ve iyi bir örnek olmamız gerekiyor. Ben hep hayal kurarak bir şeyleri elde ettim. O yüzden genç kızlarımıza her zaman rol model olmaya çalışmıştım. Ve o kızları Mustafa Koç ödülünde videoda izlediğimde gerçekten çok duygulandım. Ve yani gözlerimden yaşlar akmaya başlamıştı. Benim için yaşanmışlıklarıma, hayattaki duruşuma vermeleri çok önemliydi. Gençlere hayal kurmalarını tavsiye ederim. Her şey bir hayalle başlıyor. Orada olimpiyat köyüne falan girdik. Ya olimpiyat oyunlarına geldim. Hani küçüklüğümden beri benim hedefim burada yarışmak, burada madalya almaktı. Şu anda buradayım dedim. Milli takımımızın oradaki sevinci, birlikteliği gerçekten çok üst seviyedeydi. Dünyanın en iyi sporcuları aynı duyguyu paylaşıyor. Her şey ortak, her şey birlikte. Böyle şeyi hiç unutmuyorum. Yasemin yarışa gidecek, 3. maçı. Böyle okuyup üfleyip böyle kafasına sarılıyorum falan, çok acayipti. Madalyayı o kadar emindim ki onun giderken alacağım. O madalya dokunduğunda mesela, benim yarışım 2 gün sonraydı sanırım. O kadar rahatladım ki. Ben uzaktan izledim. İlk kez uzunca bir zaman sonra dışındaydım aslında. Ama kalbim tüm Türkiye'deki insanların olduğu gibi hepinizle birlikte attı. O kadar mutlu, o kadar gururlu anlar yaşattınız ki. Mustafa Vehbi Koç yani hayatta olsaydı o kadar mutlu olurdu ki, çünkü çok spor aşığı bir insan. Sporun hep içinde olan biri. Yani onu çok güzel andığımızı düşünüyorum. Biliyorum ki Mustafa Koç ödülünü her zaman hak eden kişiler alıyor. Olimpik değerleri olan sporcular kazanıyor. Karakteri olan sporcular kazanıyor. Eminim bu yılki ödülü kazanan sporcu da öyle biri. Şimdiden onu tebrik ediyorum. Bu güzel sohbet için değerli sporcularımıza çok teşekkür ederiz. Şimdi sırada Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Profesör Doktor Uğur Erdener'in konuşması var. Bu ödülün anlamını ondan daha iyi anlatacak çok az kişi vardır herhalde. Uğur Bey, söz sizde.
Koç ailesinin değerli bireyleri, değerli katılımcılar. Bu anlamlı toplantıyı sizlerle güzel bir ortamda yüz yüze yapmayı çok arzu ederdik. Ancak sosyal yaşamı her yönüyle etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine sanal ortamda ve 5. yılında Mustafa Koç Spor Ödülü vesilesiyle sizlere hitap etmekten mutluluk duyuyorum. Tartışmasız ülkemizin en prestijli bu spor ödülünün oluşturulması ve sürdürülmesinde Koç ailesinin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi ile işbirliğini tercih etmiş olması bizler için ayrı bir mutluluk kaynağı vesilesidir. Saygıdeğer iş insanı, sporcu, spor yöneticisi, sporun destekçisi ve bunların daha da ötesinde yaşam felsefesini mükemmeliyet, saygı ve dostluk gibi olimpik değerler üzerine kurmuş Sayın Mustafa Koç'u bir kez daha rahmetle anıyorum. Saygıdeğer Karolin hanımefendi ve Koç ailesi bu ödülleri hayata geçirirken sadece Mustafa Koç'un anısını canlı tutmayı amaçlamıyor. Onun yaşarken gerçekleştirmek istediği bir hayalini de yerine getiriyordu. Mustafa Bey, bu spor ödülünün hep savunduğu insani değerlerin spor yoluyla toplumda yaygınlaşmasına öncülük edeceği inancındaydı. Kanımca bu vasiyet artık fazlasıyla yerine getirilmiş bulunmaktadır. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi, rekorları uzun yıllar kırılamamış, aynı değerleri savunan değerli dostum ve arkadaşım Sergey Bubka'nın da bu törende bizlerle birlikte olması, Mustafa Koç Spor Ödülü'nün sadece ülkemizde değil, uluslararası alanda da amacına ulaştığını göstermektedir. Değerli katılımcılar, ödül vereni değil, verileni öne çıkaran bir yüceltmedir. Bu prestijli ödüle daha önce layık bulunan başarılı sporcularımızın olimpik ve evrensel değerleri yaşayarak ve yaşatarak topluma örnek olduklarını görüyor ve bundan büyük mutluluk duyuyorum. İsmi birazdan açıklanacak olan, başarıları ile bizleri gururlandıran ve aynı toplumsal yararı sürdüreceğine inandığım 2021 ödülünün sahibi sporcularımızı gönülden kutluyorum. Bir sonraki ödül töreninde yüz yüze görüşmek ümidiyle hepinize esenlikler diliyor, saygılar sunuyorum. Sırıkla atlama rekoru tam 26 yıl boyunca kırılamayan olimpiyat madalyalı bir atlet. Uluslararası Olimpiyat Komitesi üyesi, Ukrayna Olimpiyat Komitesi Başkanı ve Türk spor severlerin çok yakından tanıdığı bir isim. Her yıl olduğu gibi bu yılda dünya sporuna damga vurmuş, olimpik değerlerin sembolü haline gelmiş çok özel bir ismi ağırlıyoruz. Sergey Bubka'yı ağırlıyoruz. Ödül törenimize katılarak bizi onurlandıran Sergey Bubka, tıpkı aktif spor yaşantısında olduğu gibi bir spor yöneticisi olarak da çıtayı en yükseğe taşıdı. Söz şimdi Bubka'da. Dear Mr. Uğur Erdener, dear Turkish Olympic family, dear athletes, dear friends. Allow me to congratulate all of you to organize such a nice and great important award ceremony. Mustafa Koç Award Ceremony, it's unite everyone around Olympic values. Olympic values means friendship, excellence and respect. Such a ceremony for the countries like yours is very, very important. You have great athletes, you have great sport history. I visited your country by invitation, my friend Uğur Erdener, many times. And I know what you're doing, what kind of facilities do you have. And of course, I would like to congratulate all of you with 13 medals which you achieved in Tokyo Olympic Games. These games, they were very important for the world. This is really light and great motivation for future of the world society. From 2000, I was honored to become athletes representative in IOC Executive Board. Later, I became the chairman of IOC Athletes Commission. Of course, IOC trusted us and give us possibility to make decision
together with all Olympic family, to bring our knowledge, experience, feelings, and also test the decision done by our leaders. Athletes' involvement in decision process in international Olympic movement, in international federations, national Olympic committees, national federation, today totally in different shape and different condition. You athlete needs to be role model for the society, for the youngsters. You are well known in the country. Everyone follow your comments, your achievements, your successes. But also from your side, you need to always pay attention regarding your education during career. Life after sport will finish one day and you must be ready. Your knowledge and education will be very helpful for you during career to be the best, to be, as I said, role model for society. We would like to live in better society, but we must give something to this society. You should pay a lot of attention for environment, a friendly condition, not only in your country, but all over the world. And I know many examples, which is really encouraging, like International Olympic Committee start Olympic Forest project. In Ukrainian National Olympic Committee, we plant the trees in different parts of our country. We put Olympic avenues where we plant the tree with different great champions. This is very important time. Today you have social media when you can follow, you can present yourself. But don't forget, your results is most important in this environment today. I would like to bring your attention about the clean sport. The IOC, International Sport Movement, put all efforts to succeed this battle. And your honesty, it's very important. Pay attention for that. Be honest. Dear athletes, dear friends, allow me to wish all of you to be healthy and strong. Achieve your goals, continue to develop your skills, and be the best of the best, and make your nation proud about your victories, your successes. Good luck. Gecenin en heyecanlı anına yaklaşıyoruz. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün sahibi birazdan belli olacak. Seçim kriterlerini yerine getiren başarılı sporcu ya da sporcularımız maddi ödülün yanı sıra dünyaca ünlü tasarımcı Ivan Chermayev'in tasarladığı ödülün de sahibi olacak. Fakat öncesinde sizleri 2021 yılının seçici kurul üyeleriyle tanıştırmak istiyorum. Kendileriyle uzaktan bir sohbet gerçekleştireceğiz ve seçim süreciyle ilgili ayrıntıları öğreneceğiz. Merhaba, Turgay Bey, dilerseniz sizinle başlayalım. Mustafa Koç Spor Ödülü'nün önemini ve Türk sporuna katkısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarılı olmak için çok çalışan, büyük fedakarlıklarla kendilerini yaptıkları spora adayan tüm genç sporcular için kazanacakları en değerli madalyalar kadar anlamlı, değerli bir ödül olduğunu düşünüyorum. Her yıl yarattığı ve yıllar ilerledikçe daha da gelişecek olan etkisi ile Türk sporunun çok sayıda yeni sporcular kazanacağına ve farklı spor dallarında istikrarlı başarılar elde edilmesinde Mustafa Koç Ödülü'nün dolaylı olarak da olsa büyük katkısı olacağına inanıyorum. Hasan Bey, bu yıl kaç sporcu değerlendirmeye alındı ve bu seçim sürecinde en çok nerelerde zorlandınız? Bu sene 97 adayımız vardı. Özellikle Tokyo Olimpiyatları sonrası olduğu için çok başarılı sporcularımız vardı. Ve bu verilen ödüllerin kamuoyu tarafından son derece önemli kabul edilmesi, bu ödülü alan sporcuların bu ödülü taşıması konusunda özen göstermesi ve bizim de bu neticeye bakarak son derece disiplinli bir seçici kurul çalışması yapmamız hep doğru kararlar almamıza neden oluyor. Bu sene jürimiz harika bir karar aldı.
Efe Bey, seçim ve kısa liste oluşturma sürecinden bize biraz bahseder misiniz? Bir de bu yıla özel ilginç bir anekdot var mı? Ben seçim yaparken öncelikli olarak en büyük organizasyon içerisinde bulunan sporcuların elde ettiği dereceler ve başarıları göz önüne alıyorum. Devamında o sporcuların gösterdiği bireysel ya da takım halinde gösterdikleri ya da insanlara verdikleri duygu benim için çok önemli. Türkiye'de basında takip edemediğimiz birçok spor faaliyetinin ya da birçok sporcunun ya da birçok emekçinin, spor emekçisinin ne kadar çok olduğu belki de Mustafa Koç ödül törenindeki listelerde görülüyor. Hülya Hanım, olimpik değerlere uyum konusunda Türk sporunu ve sporcularımızı nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu ödüle karar verirken mükemmellik, dostluk, saygı gibi olimpik değerleri baz alarak bu değerlendirmeyi yapıyoruz. Son yıllarda özellikle farklı branşlarda, daha önce belki de başarı elde etmediğimiz branşlarda gelen başarılar, bunların örneklerinin olması aslında olimpik değerler açısından mükemmelliği yakalamada sporcularımızın güzel örnekleri olarak ya da güzel gelişimleri olarak değerlendiriyorum. Gerçekten dostluk, arkadaşlık, saygı olimpik değerlerinin Türk sporcuları tarafından benimsendiğini gösteriyor. Hasan Bey, Efe Bey, bu soru ikinize. Sizce 21. yüzyılda sporcuların sorumlulukları neler? Milli Olimpiyat Komitesi'ndesin hocam, sen başla, ben arkadan gelirim. Efe'cim teşekkür ederim. Şimdi Mustafa Koç ödüllerinde ödülü kazanan sporcu veya takımın topluma verdiği mesajlar burada çok önemli. Ve Mustafa Koç'un hayatıyla çok örtüşüyor bu. Gerek cinsiyet eşitliği konusunda, gerek iyi insan, ülkesini seven, vatanını seven bir sporcu veya sporcu grubu olmak, onları yetiştiren antrenörleri, kulüpleri, federasyonları, hepsinin bir bütün oluşu. Yani bu tek başına o gün elde edilen bir netice sonucu verilen bir ödül değildir. Mustafa Koç ödüllerinin felsefe olarak Türkiye'deki iyi sporcu veya takım, sporculardan oluşan takımların tanımını yapmada büyük bir rehber olacağına inanıyorum önümüzdeki yıllarda. Milli takıma, formaya saygı, ülkeyi temsil etmenin verdiği gururu sonuna kadar taşıma. Kendiyle birlikte yalnız kendi başarısı değil, destekçilerin, antrenörlerin, federasyonunun da onların yanında olduğunu anlatılması konusunda çok farklı insanlar olduklarını düşünüyorum. 21. yüzyıl sporcusunun yalnızca başarılı olarak değil, insan olarak da bizlere çok önemli mesajlar vermesi gerekiyor. Hülya Hanım, Turgay Bey, bu soruyu da sizlere yöneltmek istiyorum. Bugünün sporcularına tavsiyeleriniz neler olabilir? Ben aslında şöyle biraz daha üstlendiğim akademisyen kimliğimden çıkıp bir sporcu annesi olarak belki bir takım öneriler ya da bir takım tavsiyelerde bulunabilirim. Bence eğitim ve bu spor yaşantısını birlikte sürdürmeye çalışmaları, eğitimlerini tamamlamaları gerektiğini de düşünüyorum. Bunun yanı sıra zaten ödülün de temel noktası olan olimpik değerler çerçevesinde spor yaşantılarını sürdürmek, yarışmak, bu değerleri benimsemek, bu değerlerin yaygınlaştırılması için çalışmaları, iyi rol model olmaları gerektiğini önerebilirim. Genç sporcular için öncelikle yaptıkları spor dalı ne olursa olsun hedeflerini uluslararası olarak koymalarını, sadece Türkiye şampiyonu olmayı değil, dünya şampiyonu, olimpiyat şampiyonu olmayı düşleyerek ve hedefleyerek çalışmalarını, takım sporu yapanların ise dünyanın en üst düzeyliklerinde, en başarılı takımlarında oynamayı düşünerek çalışmalarını, dünyada sporda başarılı olan doğru rol modellerin bulunması ve onların hikayelerinden doğru şekilde yararlanılmasının çok değerli olduğunu söylemek isterim kendilerine. Evet, sohbetimizin sonuna geldik. Sizlere katkılarınız için çok çok teşekkür ederiz. Ödül anonsunu yapmak üzere Karolin Koç'u sahneye davet etmeden önce sizlere jüri üyelerimizi tanıtmak istiyorum. Jüri başkanımız Sayın Karolin Koç. Jüri üyeleri Sayın Ömer Koç,
ve Profesör Doktor Uğur Erdener. Kendilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ve heyecanla beklediğimiz an geldi. Sözü bir kez daha ödülü anons etmek üzere Karolin Koç'a bırakıyorum. Buyurun Karolin Hanım. Değerli konuklar, Mustafa Koç Spor Ödülü'nün bu yılda birbirinden değerli adayları var. 1000'i aşkın federasyon, kulüp, sivil toplum kuruluşu ve akademisyen tarafından ödüle aday gösterilen sporcular arasında en doğru seçimi yapmak bizim için büyük bir sorumluluk. Hele ki olimpiyat senesinde bir isimde karar kılmak daha da güç. Uzun süren değerlendirmelerin sonucunda aldığımız kararı şimdi sizlerle paylaşmak istiyorum. Gerek alanında gösterdiği sıra dışı başarı, gerek olimpik değerlerle bütünleşen kişiliği nedeniyle Mustafa Koç Spor Ödülünü kazanan sporcumuz, Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda ülkemize okçuluk alanında ilk altın madalyayı kazandıran Mete Gazoz. Çok tebrik ederim. Çok mutlu olduk bu ödülü size takdim etmekten. Çok sağ olun. Beni Çok böyle layık gördüğünüz için çok sağ olun gerçekten tekrardan. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şimdi istersen senin için hazırladığımız filmi seyredelim birlikte. Okuma alıyorum. Okumu takıyorum. Bakıyorum rüzgara. Nerede esiyor? Gözümü düzeltiyorum. Sağ elimi ayarlıyorum. Sol bileğime bakarak çekiyorum. Oturtuyorum. Kendi içimden tekniğimi söylüyorum. Atış yapıyorum. Ben Mete Gazoz. Okçuluğa 3 yaşında başladım. Bu spor babamdan dolayı bende var. Beraber antrenman yapıyorduk. Baba oğul ilk defa 70 atıyoruz. Okçuluk oyun olarak başladı. Hani kulübün içinde babasının yanında, babası ok atarken onun yanında dolaşıyordu. Oturma odasının kapısını kapatıp kısa mesafe atıyordu evin içinde. Ben de aradan yorganı altından çıkıp salona gidiyordum. 3 yaşında bir çocuğa göre bir yay o zamanlar piyasada yoktu. Babam da kendisi yapmıştı. Hala o yayla ders veriyor. 6-7 yaşında geliyor çocuklar. Bak diyorum size çok güzel, çok değerli bir yayla ok attıracağım. Mete'nin diyorum 3 yaşında kullandığı yayı vereceğim diyorum. Ya o çocuğun gözündeki enerjiyi, gülmeyi, hani o heyecanı bir görseniz. Biz 2013 yılında bir yeni proje başlatmıştık. Olimpiyatın Gençleri adı altında. 13-14 yaş grubundan birçok gencimizi kampa aldık. Mete tabii çok küçüktü o zaman. O seçmeden sonra Mete her geçen gün ilerledi. Kendisine verilmek istenen şeylerin tamamını aldı. Milli takıma ilk girdiğim zamandı. Son oku ben atıyordum. Ve o anda sanki spotlar benim üzerimde. Böyle her şeye başladı ve ben tam ortaya atmıştım. Arkadan bizim bütün Türk kahvesi olarak herkes böyle vaa diye bağırmışlardı. Kendisinden çok büyük, yani yaş olarak da, deneyim olarak da hepsini geçmesi ve ona inanması, yapabileceğini orada gördük. O hissi yaşadıktan sonra dedim ki ben bu sporu yapmalıyım, yani buna devam etmeliyim. Okçuluğun en güzel tarafı, benim en sevdiğim kısım, ünvanınızın, yaşınızın, kilonuzun, boyunuzun hiçbir önemi yoktur. Çok dürüst ve çok eşit bir spor. 11 yaş, 12 yaş grubundaydım o zamanlar.
Rakibin oku tam ortadan sekti düştü. Karavan yani sonuçta hangisi? Hani 9 mu 10 mu 8 mi 5 mi bilmiyorsunuz. Hakem de 0 yazdı. Ben de kağıda baktım dedim ki çocuğun oku ortadan sekti ben gördüm. Hangi delik demiş? Bak bu delik demiş, ben gördüm demiş. Ama demiş Mete demiş, ben bunu yazarsam sen finale çıkamayacaksın, eleneceksin demiş. Onunla değiştirdiler, o büyük suya çıktı. Ben topladım ve kasa gittim. Hemen hakemler birleşip orada bir A4 kağıdına bir işte kupa resmi yapmışlar. İşte fair play ödülü. İnsan kafası bir şeyi yapamayacağını düşündüğü anda bahane üretmeye çalışıyor. Ben acaba kazanabilir miyim? Acaba ya tuş olursam, ya yanlış teknik yaparsam? Düşünürsen yaparsın da kaybedersin de. 2015 Danimarka'daki Dünya Şampiyonası 2016 Rio Olimpiyatları için kota yarışmasıydı. Çünkü çok gençti, daha çok ufaktı. Çok kötü bir Dünya Şampiyonası geçirdim ben. Bütün o çalışma, hazırlık, her şey boşa gitmişti. Olmayacak herhalde benden diye düşündüm. O yarışma öncesinde hayatının en iyi puanlarını atıyordu Antalya'da antrenmanda. Çalışıyor, hocaları, milli takım, biz hep arkasındayız. Alamayınca, sanki gidemeyince bize karşı kendini çok kötü hissetmişti. Bizim aile çünkü şey vardır, yani sevmediği iş yapılmaz bizde mesela. Ayağım dedi ki direkt istemiyorsam atma dedi, bırak dedi. Önemli değil dedi. Hep başarının arkasında durulmaz. Hep başarısızlık da olacak sonuçta. Destek olmak gerekiyor. Çocuk da bunu hissetmesi gerekiyor. Ama dedi biz babanla senin gerçekten ileride çok iyi bir okçu olabileceğini düşünüyoruz. Biz seni başarılı olduğun sürece değil, biz hepsini seviyoruz. Hepsini seviyoruz. Sen hep olumlusun. Ona şunu söyledim, yani eğer Rio Olimpiyatlarına gitmeyi başaramazsak önümüzdeki 2 yarışmayı da herhangi bir tanesine kazanıp birlikte, o zaman beraberce gider evden televizyondan izleriz. Biz de bundan sonra hayatımıza başka bir şekilde devam ederiz ama şu anda vazgeçme vakti değil. Dedim ki bir yıl daha çalışayım, her şeyimi vereyim. Yepyeni bir Mete, çok hırslı, çok daha ayakları yere basan, çok daha olgun, gerçek bir sporcu gibi davranan, yaşamaya çalışan bir Mete vardı karşımda. Sonra 2016 salonda, Dünya Şampiyonası'nda Türkiye rekoru kırdım. Kota yarışmasında da birinci oldum. Olimpiyatlara Avrupa'nın birincisi olarak gittim. O zaman demiştim zaten, yani bir gün bu ülke olimpiyat madalyası alacaksa bu madalyayı Mete alacak diye söylemiştim orada zaten. 2018 yılı bütün dünyanın beni tanıdığı bir yıl oldu. Dünya Kupası kazandım. Avrupa Şampiyonası'nda 3 tane altın madalya aldım. Yılın sporcusu, artı yılın en iyi kış yapan sporcusu ödülünü aldım. Dünya sıralaması ilk 5'e yükseldim. 2019 yılı onunla devam etti aynı şekilde. Gene Berlin'de Dünya Kupası'nda birinci oldum. Aferin. 9 yaşında falan. Babam işte 2008 Olimpiyatlara gidemeyeceği belli olmuştu. Bir ailem ve bir iş düzenim olduğu için hep kafamda o sorularla ben o seçmede kazanamadım. Ben de baba demiş ki baba boş üzülme. Olimpiyatlara gideceksin demiştim. Nasıl demişti? Dedim ben olimpiyatlara gideceğim ya. Benim de arkamda aynı yazıyor demiştim. Ben de mi yazacak demiştim. Sen de benimle birlikte olimpiyatlara gelmiş olacaksın demiştim. Ya inanmak gerekiyor. Başlangıçta bir şeye inanmak gerekiyor. İnanmadan zaten bir şey olmaz. İnandıysa bunu en başta, bizim için önemli olan o. İnanması gerekiyor sporcunun. Japonya'da Tokyo'dayız. Güzel anılarımızı biriktireceğimiz bir gün olacak ve bu anıları biriktireceğimiz yere doğru hareket ediyoruz ve çok az kaldı. Elimizde bize kazandıran bir plan vardı. Ne olacağını bildiğimiz, sonunu bildiğimiz, sonunun nereye çıktığını bildiğimiz bir yol vardı. Mete Gazoz. Türk sporunun altın adamlarından biri olmaya çok yakın. Haydi Mete. 10 at ve bitir bu işi. 10 atıyor. Altın madalyayı kazanıyor Mete. Harikasın Mete, harika. Altın madalya bizim. Ya şimdiye kadar 10 gideceğine emin olduğum tek okum olimpiyatlardaki son okum 10 gideceğiydi. Çünkü ben o oku milyar defa attım kafamda. O ok bizim içindi, Türk okçuluğu içindi, Türk halkı içindi. Bu benim tek başıma başarabileceğim bir iş değil.
kimsenin değil, 3 neslin büyüttüğü bir kar topu en sonunda olimpiyat şampiyonu olarak geri aldık. Yani değerlerine çok bağlıdır. Çok çok büyük başarılar olsun. Yine aynı metedir o. İlk bana bunu Sermet abi masa tenisi oynarken gösterdi. Sonra uzak kaldık bir süre. Maçı kazandıktan sonra ve kürsüde bu hareketi yapınca ben tabii çok şaşırdım. Unutmamış açıkçası hani onu. Mete ve önceki tüm sporculara saygı hareketi, yani Türkiye'nin zafer hareketi gibi oldu. Herkese merhaba. Ok ve yayı ilk defa elime aldığımda henüz 3 yaşındaydım. Spor hayatımın her zaman bir parçası oldu. Hatta bir parçası oldu demek az bile kalır. Ben bu hayatı sporla öğrendim. Hep daha iyi olmak için çalıştım. Belki her zaman kazanamadım ama kaybettiğim zamanda da çok fazla şey öğrendim. Uzun lafın kısası, spor benim bugün olduğum kişi olmamda çok önemli bir rol oynadı. 2016 yılında Rio'da gerçekleşen olimpiyat oyunlarından sonra öncelikle kendime, sonra tüm halkımıza bir söz vermiştim. Tokyo'da altın madalyanın sahibi olacaktım. Ve bugün karşınızda çocukluk hayalini gerçekleştirmiş ve sizlere olan sözünü tutmuş bir olimpiyat şampiyonu olarak çıkmanın gururunu yaşıyorum. Diliyorum ki okçuluk branşında elde ettiğimiz bu tarihi başarı birçok genç kardeşimize ilham olur ve topraklarımızdan nice olimpiyat şampiyonları çıkar. Mustafa Koç, spora ve sporcuya önem veren, Türk sporun gelişimi için çaba sarf eden, yüzlerce sporcunun yetişmesine vesile olan çok değerli bir iş insanıydı. Kendisini saygıyla anıyorum. Onun adını taşıyan bu ödüle beni layık gördüğünüz için sizlere çok teşekkür ederim. Son olarak bir teşekkür de beni bugüne kadar asla yalnız bırakmayan en büyük destekçim aileme, her zaman benimle birlikte olan Türkiye Okçuluk Federasyonu'na, başta Yusuf Göktuğ Ergin olmak üzere diğer tüm antrenörlerimize, bakanlığımıza ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne sonsuz kez teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimiz, başta da söylemiştim. 2021 Mustafa Koç Spor Ödülü için tek bir isim belirlemekte zorlandık demiştim. Nitekim bu yıl ödül yönetmeliğimizin bize tanıdığı esnekliği sonuna kadar kullandık ve ödülü paylaştırmaya karar verdik. Ödülümüzün diğer kazananı, yıllardan beri devam eden başarılarına ek olarak temsil ettikleri değerlerle de bizi her zaman gururlandıran A Milli Kadın Voleybol takımımız. Tebrikler. 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 Tebrik ederim. Çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyuz size bu ödülü verdiğimiz için. Şöyle takdim edeyim. Çok teşekkür ederiz. Şimdi isterseniz size hazırladığımız kısa videoyu seyredelim.
herkes voleybol oynuyor. Voleybol en popüler sporlar arasında ilk ikide. Zaten tatil yerlerine gittiğinizde herkes beach voley oynuyor ya da fark etmiyor, sokakta arabayla geçerken sürekli çocukların voleybol oynadığını görüyorum. Beni taklit ediyor, Ebrar'ı taklit ediyor, Hande'yi, Zehra. Yani takımda kimi beğeniyorsa kendisini onun yerine koyup voleybol oynayan çok genç nesil var. Her gün yürüdüğüm zaman insanlar Eda Erdem diyor. Merhaba, sizinle çok gurur duyuyoruz diyor. Filenin sultanları olarak uzun yıllardır başarılıyız zaten. 2003'te bir başarı var. Bunun devamında aslında Avrupa Dünya Şampiyonası oynuyoruz. Sonrasında 2011'de tekrardan bir ivme yakalıyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda madalya alıyoruz. Grand Prix'de madalya alıyoruz. Olimpiyatlara ilk defa katılan takım oluyoruz voleybolda. Şu an geldiğimiz noktada yaptığımız, başardığımız şeylerden dolayı çok mutluyuz. Hiçbir başarı da tesadüf değildir. Mutlaka bunun arkasında ciddi emekler var, ciddi yatırımlar var, ciddi mücadeleler var, uğraşlar var. Kadın voleybolu Avrupa'da en iyi ilk iki ligde, Türkiye ile İtalya zaten yarışıyoruz. Bunun sebebi de sponsorların voleybola yatırım yapması, iyi kaliteli yabancı sporcuların ve hocaların gelmesiyle oldu bu. Dünyanın en iyi sporcuları ve antrenörleriyle çalıştım. Thanks to this group of people because they did really an amazing job. From the staff to the player to everybody. Really an amazing job. Federation organization was great and was really, I tell you, was a great result. You know, because for me great result is doing the best you can and doing better than some other teams that on paper are better than you. İnsanlar öncelikle bizim kendi bireysel karakterlerimizi de seviyorlar. Sonra saha içerisindeki uyumumuzu çok seviyorlar. Mücadeleyi asla bırakmayan, son topa kadar pes etmeyen bir ekibiz biz. Söz konusu milli forma olunca ne kadar fedakarlık yaptığımızı, aylarca sevdiklerimizden, ailelerimizden uzak kaldığımızı da görüyorlar. Biz güzel bir takımız. Bir gün bir kişi çıkıyor, sivriliyor. Biz ona yardım etmeye çalışıyoruz. Aslında biz sürekli birbirimizin açığını kapatmaya çalışıyoruz. Hani takım olma bu. Hani onu kabul etme. Bugün ben iyi değilim, arkadaşım daha iyi. Onu yükseltip onunla kazanmaya çalışmak. Senden yardım istediğinde ona yardım edebilmek. Yani takım demek, aile demek. Kadın milli takımımız çok büyük başarılar elde etti. Kadınların ne kadar güzel, ne kadar önemli işler yaptığını gösterdi. Sahada da bunu gösterdi, saha dışında da bunu gösterdi. 2016-2017 final müsabakası Fenerbahçe Galatasaray müsabakası. İşte olimpik değerlerden bahsediyoruz. İşte örnek gösterilecek bir değer diye düşünüyorum. I owe all my success to women basically because I coach women volleyball from when I start to coach volleyball, you know, so women gave me really a lot, you know, so and I don't want that there are women in this country that they don't have this vision. I mean, the point is to be free to choose whatever you want. Bizim Türk kadınlarımızın başaramayacağı, yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını düşünüyorum. Bana yapamazsın dedikleri zaman hayır ben bunu yapabilirim dedim kendime. Hep kendi inandığım yolda ilerledim. Onların da kendilerine güvenmeleri gerektiğine inanıyorum. Ama bence son ana kadar mücadele etmeleri gerekiyor. Biz çok güçlü varlıklarız zaten. Yani yapamayacağımız hiçbir şey yok. Merhaba, bu değerli ödül için koç topluluğuna, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne, jüriye ve seçici kurula tüm takım arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Mustafa Koç'un değerli hatırasını saygıyla ve sevgiyle anıyor, güler yüzüyle, spora olan sevgisiyle ve desteğiyle kalbimizde yaşatıyoruz. Ülkemizde kadın voleybolu son yıllarda çok büyük bir aşama kat etti. Bize desteğiniz büyüdü. İnanıyorum ki önümüzdeki yıllarda bu başarı artarak devam edecek ve hep birlikte tarih yazmaya devam edeceğiz. Bu başarı kolay gelmedi. Hem bireysel hem de milli takım olarak hedeflerimize ilerlerken bayrağımızı gururla dalgalandırmak için mücadelemizi veriyoruz. Son topa kadar mücadeleyi bırakmayan, kolay vazgeçmeyen ve hedeflerine emin adımlarla ilerleyen bir takım yaratarak yeni nesillere doğru örnekler olmayı arzuluyoruz.
Ülkemizin kadınları da bu takımın bir parçası. Hep birlikte mükemmellik, dayanışma, dostluk ve saygı gibi olimpik değerlerin de taşıyıcısı olacağız. Koşullar ne olursa olsun, karşımıza dikilen ön yargılar ne kadar dirençli olursa olsun hep daha güçlü olacağız. İnanıyorum ki bu takımın yolu sizlerin de desteğiyle beraber her zaman aydınlık ve hep birlikte nice başarılara imza atacağız. Çok teşekkürler. Bu ödül madalyalarıyla olduğu kadar temsil ettikleri değerlerle de kalbimizde taht kuran sporcuların ödülü. Bu ödül kaybederken de ilham kaynağı olan sporcuların ödülü. Bu ödül olimpiyat hayaliyle bugün mücadeleye başlayan gençlerin, çocukların ödülü. Dileriz Mustafa Koç Spor Ödülü hepsine ilham kaynağı olmaya devam eder. Mustafa Koç Spor Ödülü töreninin sonuna geldik. Mustafa Koç'un spora olan tutkusunu ve vizyonunu hatırladığımız, onu saygı ve özlemle andığımız bu gecede bizlerle birlikte olduğunuz için sizlere çok teşekkür ederiz.